Bursa'nın hızlı treni 2023 yılında raylarda olacak. Hızlı tren hasretlik olsa bile Bursa kamuoyunun heyecanla beklediği bir proje. Projeler değişti. Yeni projeye göre yüksek hızlıdan hızlı trene, sonra da proje yüksek standartlı demiryolu hattına dönüştü. Bu da tren 200 km üzeri hıza çıkamayacak demek oluyor. Son dönemde tren hızlarının düşürülmesini nasıl buluyorsunuz? Görüşlerinizi sizler de videomuzun altına yazın. Yerli ve Milli Projeler kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi kitap açılsın ve hızlı tren dosyamız başlasın. Şimdi Yerli ve Milli Projeler kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli yüksek standartlı demiryolu hattının Bursa'dan Osmaneli'ye kadar olan kısmının 2023 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. Ardından Bandırma'ya uzatılacak olan hat, yolcunun yanı sıra liman bağlantılarıyla yük taşımacılığında da kullanılacak. Hızlı tren Bursa'nın uzun yıllardan beri beklediği en önemli ulaşım projesi. 9 yıl önce hasret bitiyor diye sevinmiştik. Dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, daha sonra parlamenter sistemin son başbakanlığını yapacak olan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile 2012 yılında Balat'ta temel atarken, 2016'da hızlı trenin Bursa'ya geleceği müjdesini vermişlerdi. Ancak, güzergahta çıkan sorunlar, ihale süreçleri nedeniyle Bursa'nın hızlı tren hayali sürekli ötelendi. Beklenen ihale Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nce 2020 yılı Ağustos ayında yapıldı. 201 kilometrelik Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli yüksek standartlı demiryolu hattı inşaatı ile elektromekanik sistemlerinin temini işi ihalesini Kalyon İnşaat kazandı. Her adımı ilgiyle takip hızlı tren projesinde, 9 milyar 449 milyon liralık teklifi ile ihaleyi kazanan Kalyon İnşaat, şantiyesini geçen ay Yenişehir Bebeköy'de kurmaya başladı. Yaklaşık 45 bin metrekarelik alanda kurulacak olan şantiyede 6.500 metrekarelik kapalı bölümler yer alacak. Bu bölümlerde yatakhaneler, mutfak, araç bakım ve onarımlarının yapılacağı atölye, ambar, çalışma ofisleri ve laboratuvar bulunacak. İhalenin dış kredi konusu Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda onay aşamasında olmasına rağmen firma zaman kaybı yaşamamak için şantiyeleri kuruyor. Kalyon İnşaat, Ebeköy'deki şantiyenin bir benzerini de Osmaneli'de kuracak. Firmanın hedefi 13 kilometrelik tünel inşaatına bir an önce başlamak. Vekillere, bu yıl ayrılan ödeneğin proje tutarına göre az olması konusu da sorduk. Tahmini bir bütçe konuluyor. Ancak, kredisi hazır olduğu için bir sıkıntı yaşanmayacak. Firma iş yaptıkça ödenek ona göre artacak. Orada belirtilen rakamların üzerindeki ödeneğin serbest bırakılması söz konusu. Üst düzey bürokratlarla hem dış kredi onayı hem de ödenek konusunu sürekli konuşulduğu belirtildi. Bursa-Ankara arası 2 saat 10 dakikaya inecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre projenin Bursa, Osmaneli ayağında yılda 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yılda yük taşınması öngörülüyor. Hem yük hem yolcu taşınacak. Konunun Ankara'daki takipçisi olan Bursa Milletvekili Mustafa Eskin, proje kapsamında 200 km/saatte hıza sahip trenlerle yolcunun yanı sıra yük taşıması da yapılabilecek bir hat üzerinde çalışıldığını duyurdu. Mustafa Eskin, ilk etapta Osmaneli, geçit arasındaki kısmın tamamlanacağını belirterek, Türkiye'deki demiryolu ağlarına Bursa'yı bağlayacak son derece önemli bir yatırım. Bursa 15 milyar dolar ihracat potansiyeli olan bir il. Bu potansiyelimizi bugün karayoluyla dünya pazarlarına gönderiyoruz. Navlun maliyetlerimizi düşünerek raylı sistemler ve deniz yoluyla dünya pazarlarına ulaşacağız. Hat Bandırma Limanı'na da uzatılacak. Ayrıca Gemlik'te de bir hat olacak. İhalesi yapıldı. Kredi onayı tamamlandı. 9,5 milyar liralık hazır krediyle yapılacak proje, aynı zamanda Bursa'nın Cumhuriyet tarihinde tek kalemde aldığı en önemli yatırım. En kısa sürede tamamlama gayreti içerisindeyiz. Geçitteki hızlı tren istasyonu tamamladıktan sonra kent için raylı sistemi de şehir hastanesine kadar uzatacağız. Bunun için de 1,6 milyar liralık kredi onaylandı, dedi.
AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da güzergahın değişmesi, plan ve projelerin yeniden yapılmasının zaman aldığını, buna rağmen projenin 2023 yılında tamamlanarak hizmete gireceğini ifade etti. Umarız bu büyük proje tamamlanarak bir an önce hizmete girer. Videomuzun sonuna geldik. Kaliteli ve ilham verici videolar hazırlamak için girdiğim bu macerada benimle birlikte olmak için yerli ve milli projeler kanalımıza abone olabilirsiniz.